Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Modeli ben 250 metre uzunluğunda ip ile ördüm. 3,5 milim şiş kullandım. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Mavi renkteki görünüşü bu şekilde. Şöyle lila renkteki görünüşü bu şekilde. Şöyle pembe ile beraber de örmüştüm. Pembedeki duruşu da bu şekilde. Pembe rengimi ben 4 milim şişle beraber ördüm. 4 milimdeki duruşu bu şekilde. Bunu da ben 3 milim şişle beraber ördüm. 3 milim şişteki duruşu bu şekilde. Şöyle maviyi de ben 3,5 milim şişle beraber ördüm. 3,5 milim şişteki duruşu bu şekilde. Sizler ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimi ben yine pembe renkle beraber sizlere anlatacağım. 3,5 milim şiş kullanacağım. Şöyle ipimi aldım, şişimi de aldım. 6 ilmek ve katları olarak ilmeklerimi atacağım. Artı 4 ilmek ilave edeceğim. Yani 18 ilmek şişimin üzerine atacağım. Artı 4 ilmek ilave edeceğim. Yani 22 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. Siz de yapacak olduğunuz modele göre ilmeklerinizi atabilirsiniz. Başlangıçta biraz lastik örgü öreceğim. Üzerine model kurulumunu sizlere göstereceğim. ...22 ilmeğimi şişimin üzerine attım. Bir düz bir ters olarak ilmeklerimi öreceğim. Yine diğer yüzde düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek biraz lastik örgü öreceğim. Bu şekilde biraz lastik örgümü öreyim. Şöyle biraz lastik örgü ördüm. Yeterli benim için, modeli anlatmak için bu lastik örgü yeterli. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 4 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Burada düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimin yönü ters, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Modelimizin 3. sırasındayız. Yine aynı şekilde öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters öreceğim. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış oldum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Modelimizin 4. sırasındayız. Burada yine
Düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka yüze alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek arka yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzündeyim. 5. sıramızdayız. Burada modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu 2 tane düz ilmeğimizin tam ortasından aşağıya doğru sayacağız. 1, 2, 3, 4. boşluğa, şurada 1, 2, 3, 4. boşluğa şişimle beraber giriyorum. Şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bunu sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber bu takmış olduğum ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Tekrardan aynı yere şişimi takıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Sol şişime çıkartmış olduğum ilmeği takıyorum. Sol şişimdeki ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Arada 4 tane ters ilmeğim var. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Aradan aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Çıkartmış olduğum ilmeği sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte şöyle düz olarak örüyorum. Tekrardan aynı yere batıyorum. Yine bir ilmek çıkartıyorum. Alıp sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Arada 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. Yine 2 tane düz ilmeğim var. Aradan aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğa giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıp sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Yine bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Ara kısımda 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 2 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 tane olarak sayıyorum. Boşluğa batıyorum. Şurada ilmeklerim kaçtı. 4. boşluğa battım. Buradan bir tane ilmek çıkartıp sol şişime takıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelimizin 6. sırasındayız. Burada şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Yani bir tane kenar ilmeğim var. Sonrasında 2 tane ters ilmeğim var. 4 tane düz ilmeğim, 2 tane ters ilmeğim, 4 tane düz ilmeğim, 2 tane ters ilmeğim var. Bu şekilde ilmeklerim sıralanmış. Burada görmüş olduğunuz 2 tane ters ilmeği sağa sola ayrıştırarak modelimize şekil vereceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında bir tane ters ilmeğim var. Burada 4 tane düz ilmeğim var. 4 tane düz ilmeğimin şu 2 tanesini şöyle ortadan ayırıyorum. Şu 2 tanesiyle şuradaki ters ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Bu 3 ilmeğimi şöyle şişten çıkartıyorum. Ters ilmeğimi ön kısımdan şişimi alıyorum. 2 tane düz ilmeğimi de arka kısımdan getirerek sol şişime takıyorum. Böylece yerlerini değiştirmiş olduk. 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi de düz olarak örmüş oldum.
Yine burada aynı işlemi yapacağım. 2 tane düz ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğimle yerlerini değiştireceğim. Üçünü şişimden, sol şişimden çıkarttım. 2 düz ilmeğimi sol şişime takıyorum. Ön kısımdan ters ilmeğimi alıp sol şişime takıyorum. Düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine burada bir tane ters ilmeğim, 2 tane düz ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Üçünü de sol şişimden çıkarttım. Sol şişime ters ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmeğimi arka kısımdan getirerek sol şişime takıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. 2 tane düz ilmeğim var, bir tane ters ilmeğim var. Şöyle arka kısımdan 2 düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ön kısımdan alıp sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Ters ilmeğimi ön kısımdan aldım. 2 tane düz ilmeğimi arka kısımdan alıp sol şişime takıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Son kez aynı işlemi tekrarlıyorum. 6. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp modelimin 6. sırasını tamamlamış oldum. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimiz şekillenmiş oldu. Şimdi diğer modeli yapacağız. Onu kaydırarak yapacağız. Yani şu aralara modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze aldım. 2 tane ilmeğimi, yani şu 2 tane ilmeklerin birleştiği 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Buraya modelimizi kuracağız. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin 1. sırasını yapmış olduk. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde 2. sırasındayım. Ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmekleri düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Burada da yine ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz. Arka yüzde de yine ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örerek sıramızı tamamlayalım. Sıralarımı ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. 5. model sırasındayım. Burada modelime şekillendirme yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü, şöyle 1, 2, 3, dördüncü boşluktan şişimi takıyorum. Bir tane ilmek çıkartıp sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Sonrasında yine aynı noktaya batıyorum. Aynı boşluğa batarak bir tane ilmek çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonrasında arada 4 tane ters ilmeğim var. 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 tane düz ilmeğim var. Aradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkartıp
Sol şişime takıyorum. Sol şişimdeki bir ilmekle beraber takmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Ara kısımda 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. Yine sayıyorum. 2 düz ilmeğimin arasına sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıp sol şişime takıyorum. Bir ilmekle beraber ikisini birlikte örüyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Tel çıkartıyorum. İlmek çıkarttım. Sol şişime takıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Ön yüzde modelimizin şekillendirilmesini yaptık. Şimdi modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzünde 6. sırasındayız. Burada da sağa sola ilmeklerimizi ayıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Pardon. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ve şuradaki bir tane ters ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Bu 3 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Sol şişimden 2 düz ilmeğimi sol şişime aldım. Ters ilmeğimi ön kısımdan sol şişime getirip takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine sol şişimdeki 3 ilmeğimi aynı işlemi uygulayacağım. Bir ters ilmeğim, 2 düz ilmeğim var. Bunları sol şişimden çıkartıyorum. Düz ilmeğimi ön kısımdan sol şişime takıyorum. 2 tane düz ilmeğimi arka kısımdan getirip sol şişime takıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 3 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. 2 düz ilmeğimi sol şişime taktım. Ters ilmeğimi ön kısımdan getirip sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Düz ilmeğimi ön kısımdan, ters ilmeğimi ön kısımdan, 2 düz ilmeğimi arka kısımdan getirip şişime takarak düz olarak örüyorum. Bu şekilde 6. sıramızı tamamlıyoruz. Modelimiz 6 sırada oluşuyor. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. Birini düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Böylece modelimizi tamamlamış olduk. Güzel bir model çalışması oldu. Yine model kurulumu yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alacağız. 2 ilmeğimizi düz öreceğiz. Arada 4 ilmeğimizi ters öreceğiz. 2 ilmeğimizi düz, 4 ilmeğimizi ters şeklinde 3. model kurulumunu yapacağız. Bu şekilde sıralarınızı ilerleterek örebilirsiniz. Diğer örmüş olduğum modellerim bu şekilde. Dediğim gibi güzel bir model çalışması oldu. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.